Yemek okulumuza hoş geldiniz. Size çok lezzetli, dışarıda yediklerinizle çoğu zaman alakası olmayacak lezzette pekmez yapmayı göstermek istiyorum. Böyle mis gibi akan, yemeğe doyamayacağınız, hem yemeklerde kullanabileceğiniz hem de çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz, kanserojen fazla yanık malzemenin de olmadığı çok lezzetli pekmezler yapmak ev ortamında mümkün. Şimdi ilk başta neyimiz var? Üzüm var. Bu arkadaki 10 litre üzümden suyunu çıkardığımız üzüm. Ben şimdi nasıl çıkarıldığını göstermek istiyorum. Burada bir tane meyve suyu sıkacağı var, ezerek çıkaran. Şimdi üzümleri böyle koyuyorum ve çalıştırıyorum. Ama yok bizim öyle bir şeyimiz derseniz bir tane böyle çuvalın içine üzümü koyup üstüne bastıra bastıra da çıkarabilirsiniz. Ama modern hayatın güzelliklerinden kullanmakta fayda var. Burada bir taraftan suyu akıyor, öbür taraftan da böyle mesela bu 1 litreden bu kadarcık posa çıktı sadece. Bir taraftan da suyu akıyor. 2 kilo üzümüm vardı. Daha hepsini kullanmadım. 1 litresi doldu bile. Şimdi ne kadar olacağını birlikte bakacağız. Normalde böyle eğer bu çok sert dallı bir üzüm, bu kadar sert dallı bir üzüm değilse direkt bütün dallarıyla da içine atabilirsiniz. Bu arada makineyi tıkayabiliyor diye böyle koydum. Bitiriyorum şimdi. Şimdi 2 kilo üzümümüz vardı. 2 kilo üzümden yaklaşık 1,5 litre, hatta bence 1,5 litreden biraz bile fazla üzüm suyu çıkabiliyor. Bu sonraki hesabımız için önemli. Ondan bakalım ne kadar pekmez çıkacak diye. Posa ayrı. Bu posayı alıp herhangi bir yetiştirdiğiniz bir yeşillik varsa onun dibine koyabilirsiniz. Nefis gübre olur. Yoksa böyle herhangi bir dışarı çıkınca bahçede, belediyede bir yerde ekili birkaç çiçeğin dibine onu gübreye çevirebilirsiniz. Şimdi burada ne var? Üzüm asidik ve pekmez biliyorsunuz tatlı. Yani üzümün suyunda hafif bir ekşilik var, yediğimizde ekşilik var. O ekşiliğin pH'ının yukarı çıkması lazım ki ekşi bir tat olmasın. Eğer biz bunu direkt pişirirsek bu üzüm ekşisi olur. Hani nar ekşisi aynı mantık. Üzüm ekşisi, elma ekşisi, armut ekşisi direkt meyvenin suyundan çıkan. Ama biz bunu pekmezleştirmek istediğimizde pekmez toprağı kullanmamız lazım. 10 litreye böyle 2 avuç gibi. Ben tabii bunlar az diye ikisine de birer kaşık koyacağım. Birer kaşıktan hatta daha bile az koysam olur. Ve karıştırıyorum. Pekmez toprağı nedir? Köylülerin çok güzel toprak içerisinden ayıklayabildiği, çoğu zaman o üzüm çardaklarının altında daha çokça bulunan böyle aslında kireçli bir toprak. Toprağı yakından şöyle göstereyim. Nevşehir'de bana vermişlerdi. Pekmezleri yapabilmek için köylüler bunu ayıklıyor, topluyor. Ondan sonra da süzgeçten geçiriyor ve böyle çok güzel bir toprak. Hatta bu toprak yıllandıkça daha lezzetli olur. Bu 5 yıllıktı ben aldığımda. Yaklaşık bir 7-8 yıl, 12 yıllık falan bir toprak olmuş olması lazım. Şimdi bu toprağa koyduğumuzda o güzelim üzüm suyu aslında matlaşıyor. Fakat ve köpürmeye başlıyor. Bu köpürdüğünde aslında pH yükseliyor. Yani ekşisi yok oluyor. Ama bunun tam etkisini gösterebilmesi için bir gece beklemesi lazım. O yüzden bunları bir gece beklemek üzere hop arkaya alıyorum. Burada da bir gece beklemişi var. 10 kilo üzümden çıkan. Şimdi bundan ne kadar pekmez çıkacağına bakacağız. Altta pekmez toprağı. Aynı zamanda bu arada toprak nasıl aşağı iniyor ya, üzüm suyundaki o mat, hani şu an bu su böyle mat ya, kendi deminde mattı. Bu matlığı da alıyor, üzüm suyunu berraklaştırıyor ve bütün bu tortusu, buna da yürek diyorlar Anadolu'da. Bu yüreği aşağıda biriktiriyor. Bunun bir kısmı üzüm suyu, bir kısmı toprak, bir kısmı da tortu. Bunu sonradan süzeceğiz ama bu kısmını direkt kullanacağız. Üstünde de bir köpük var. Bu köpüğü şimdi toplayacağız. Şimdi bu kavanozu yerinden oynatmıyoruz. Yani öne bile getirmiyorum. Neden? Getirdiğim anda bu yürek çalkalanıp o berrak üzüm suyunu bozabilir. Şuradan güzel üstte kalan tortuyu da süzgeçle alıyorum. Bir nevi böyle kaymak gibi. Bundan da sonra üzüm suyunu süzeceğim. Bu tabii normalde eğer biz bunu
çuvaldan geçirseydik bu üstteki tortu da bu kadar olmayacaktı. Bu biraz ezerek yaptığımız, üzüm suyunu çıkardığımız şeyin bize verdiği bir ek iş oluyor. Ama bence değiyor. Bu tortudan şimdi suyunu süzeceğim ama o üst tortuyu atacağım. Evet. Şöyle bir kısım su süzüldü. Şimdi bu kısmı ayırıyorum. Kalan tenceremi alıyorum. Poposu yayvan bir tencere olmasında fayda var ki düşünün bunu ne yapılıyor? Böyle bir tuğlalar konuyor. Ortasına ateş yapılıyor. Onlar hafif böyle çamurla kapatılıyor. Bir tarafı açık oluyor oradan odun besleyebilmek için. Üzerine de böyle dev bir bakır kazan oturtuluyor ki rahat rahat uçabilsin. Çünkü uça uça suyu azala azala pekmezleşiyor. Hiç yerinden oynatmıyorum. İçerisine direkt bunu koyuyorum. Ve hop alıp içerisine döküyorum. Valla bir taraftan altını da açabilirim. Burada altını sarsmamaya çalışıyorum. Kalan kısmını ise birazcık süzeceğim. Son kaşıklar birazcık daha az oluyor. Bu yürek kısmı artık hani bu en tortu kalanını koymuyorum. Bu da aslında pekmezin ziyan olan kısmı oluyor. Kalanı da çuvaldan böyle elimle sıkarak suyun çıkmasını sağlıyorum. Bunu böyle ay Refika hani bu çuval niye bu renk falan diyebilirsiniz. Hiç demeyin çünkü tekrar ve tekrar güzelce de yıkayarak kullanıyoruz. Bu büyük ihtimalle bir evvelki pekmezden, salçadan falan olabilir bu renkler. Bayağı hiçbir şey kalmadı. Durum bu. Şimdi hala diyebilirsiniz ki ya Refika bunda böyle bir tortumsu bir şey var. Bu yavaş yavaş şimdi kaynamaya başladı. Bayağı da hızlı ısınmış. Altını bir parça kısıyorum. Burada bunun hala üstündeki tortuyu ayırabilmek için birkaç tane şey yapacağız. Bir tane yumurtayı şöyle kırıyorum. Sarısı tabii ki pişerse başka bir şey olacak. Beyazını kullanacağız. Beyazı bu karışımı temizleyecek. Ve bunu tam ben köyde gördüğüm şekilde yapıyorum. Bir parça suyundan alıyorum bu üzüm suyunu. Ondan sonra da elimle karıştırıyorum. Geri koyuyorum. Daha şimdi yavaş yavaş pişecek. Piştikçe de yavaş yavaş köpükler toplanacak. Toplandıkça köpükleri alacağım. Bu arada da kenarda o köpüklerin lekeleri olacak ve suyu azalacak. Neredeyse bunun 1/3, 1/4'üne inecek pekmez. O zaman da arada kenarlarını temizleyeceğim. Yaklaşık 3 saat kaynattıktan sonra pekmezimiz hazır olacak. Bu video aslında 3 saat. Daha tam kaynamadı ama üstte bayağı kalın bir tabaka oluştu. Şimdi bu tabakayı böyle ince telli bir kevgirle alıyorum böyle. Bu arada pekmez toprağım yok derseniz Refika biz nereden bulacağız? Belirli web sitelerinde satılıyor. Eğer böyle Nevşehir'e falan giderseniz oradaki aktarlarda da bulabilirsiniz. Ayrıca yok şeyiniz meyve ağacı dalını odun olarak yani sadece onu kömürsüz yakıp onun külünü de kullanabilirsiniz. Kül de çünkü aslında pH yükseltici olarak kül de kullanabilirsiniz. Karadeniz'de belli kesimler sadece kül kullanır mesela. Kaynadıkça köpükleri aldık. Kenarlarda tortular olmaya başladı. Bu tortuları ılık ıslanmış bir bezle temizlemek gerekiyor. Ki bu kısımlar eğer yanarsa içindeki genelde de pektin hem tadını bozuyor pekmezin hem de bence yani yanık dediğiniz şey sonuç olarak kanserojen bir şeye dönüşebilir. Gerek yok. Geldi. İşte o kocaman bu kadar bir kazan üzüm bu kadar pekmeze dönüştü. Şimdi ne kadar olduğunu anlayabilmemiz için fırında daha evvelden sterilize ettiğimiz burada kavanozlarım var onları getiriyorum.
Cam kavanozda yapıyoruz. Neden cam kavanozda yapıyoruz? Burada mesela ne var? Bu var plastik. Nar ekşileri. Plastiğin hepsi böyle aslında ne kadar şey olsa da bunlar asidik bir şeyler ve kendi rengi değişiyor. Rengi değişmesi ne demek? Pekmezden plastiğe mal geçmiş oluyor. Aynı zamanda plastikten de pekmeze. Yani dolayısıyla hani bu tarz malzemelerde asla ve asla bence şey kullanmayın. Şimdi rengini görüp mutlu olmak ve buna da ekmek banmak için pekmezi böyle döküyorum. Hatta bu kadar yeter bize. Şimdi bunu böyle çok süzdük ve güzel oldu diye hiç süzmedim. Normalde son bir kere daha tam kaynar ateşte köylüler süzüyor. 10 kilo üzümden 8 litre su çıkıyor. 8 litre sudan da 1200 pekmez çıktı. Hadi bu da beraber 1300 olsun. Bunları artık sevdiğimiz insanlara, bir tanesi benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun oğlu Bora, ona ben her sene pekmez yapıyorum, gönderiyorum. Geçen sene ayva pekmezi göndermiştim. Bu yılda üzüm, belki sonra ayvayı tekrar yaparız sizle. Bir tanesi abimlere, bir tanesi annemlere, öbürünü burada yeriz diye tahmin ediyorum. Bunu da şimdi ekmek banabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Cam kullanmayı asla ve asla unutmayın. Bizim de bu kavanozlar, hatta şişe camla beraber yaptığımız kavanozlar, İnşallah onlar da yapılana kadar bir an evvel bitecek ve herkesin kullanımına girecek. Bizde daha şık ve böyle evladiyelik cam kavanozlarımız olacak. Artık bunun tadına bakmanızı istiyorum. Sizlerin özellikle nasıl bir fark olduğunu hazır alınan pekmezle bunun, siz de çok güzel anlayacaksınız umarım. Ya, gerçekten yapıp denemeniz lazım. Bana bak, kaşıkla içeceğim. Bunu kaşıkla iç böyle. Gelsene ya. Güç verir. Mesela şu damlayan tane 3 üzüm tanesi falan. Wow. Evet, yani bu bayağı paranın satın alamayacağı güzellikte bir lezzet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınız varsa aşağıda hepsine bakıp cevaplayacağım. Sizin de farklı yöntemleriniz varsa ne olur paylaşın. Çünkü her yiğidin farklı yoğurt yiyişi olduğu gibi her yörede farklı farklı pekmez yapımları var. Evet, bir de Nihat dedi ki eğer bu videonun beğenileri 10.000 adet olursa pekmez fabrikasına gidip fabrikasyon pekmezini nasıl yaptığına bakacakmışız. Bence olmasa da gidelim ama siz 10.000 yaparsanız daha iyi olur tabii. Videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bütün bu güzelliklerin devam edebilmesi için görüşürüz.